Şimdi tabii terörsüz Türkiye süreci isteyen, istemeyen, istemeyenler zaten belli. Başta terör örgütü PKK ve onu kullanan unsurlar, arkasındakiler. Neden bahsediyoruz? Sözde Türkiye'nin müttefikleri Yunanistan, İsrail son dönemde özellikle Suriye'de Türkiye'nin nüfuzunun artmasından büyük endişe duyan bu iki güç İsrail ve Yunanistan güçlerini birleştirip Türkiye'yi Suriye'de dışlamanın yollarını arıyorlardı malum. Ve bunun için de kendilerince yaratıcı bir çözüm bulmuşlardı. Mitsotakis Netanyahu ile bir araya geldi. Sonra bulunan çözümde Netanyahu'nun Trump'a gidip onu lütfen buradan çıkar demesi. Yani onu buradan çıkar. Yoksa biz çatışacağız, çatışmak istemiyoruz falan gibi yapılan bir şikayet. O zaten kameralar önünde o şikayet gerçekleşti. Ama Trump'tan beklediği sonucu, beklediği tepkiyi alamadı. Nihayetinde orada Trump malum bütün dünya zaten tanıklık etti. Çatışma yani Türkiye ile aranızdaki olası bir çatışma konusunu hani çözerim, devreye girerim ama sen de makul olacaksın dedi. Şimdi makul olmayan ne istiyordu İsrail? Ve tabii ki İsrail'in makul olmayan talepleri Türkiye Suriye'den çıksın. Taleplerinin arkasında ne var? Terör örgütü PKK tabii ki. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı da malum bırakmayacağım diyordu. Yeni yapılan bir açıklama var. 10 Mart'ta 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Terör örgütünün Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Kobani, Ahmet El Şara'yla. O anlaşma gereğince silah bırakması gerekiyordu. Ve tabii ki çeşitli bölgeler var. Oralardan da ayrılması lazım. Ordu bünyesine Şam, Suriye ordusu bünyesine entegre olması lazım ama hayır diyor yani özerkliğimi koruyacağım, benim özerk olmam Suriye barışı için önemlidir. Bakın Irak'ta ne kadar güzel işledi, bu devam etsin gibi arayışlar sürüyor. Buna İsrail'in desteği sürüyor. İsrail basınına dönelim. Terörsüz Türkiye sürecinden değerli konuklarımızın nasıl bir beklentisi veyahut da öngörüsü olduğunu sormadan önce İsrail basını Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzunun Netanyahu hükümetini endişelendirdiğini yazıyor. Bölgedeki son durumun değerlendirildiği makalede İsrail, Türkiye ile çatışma riskini göze alamaz, Ankara ile temas kurulmalı tavsiyesi öne çıkıyor. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Şam üzerindeki nüfuzunu artırması İsrail'i endişelendirdi. Ankara-Şam hattındaki yakın ilişkiler bölgesel enerji denkleminde de yeni bir sayfa açtı. Özellikle Katar doğalgazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma planının yeniden gündeme gelmesi Tel Aviv'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İsrail basınına göre bu gelişme Netanyahu yönetiminin enerji konusunda bölgedeki gücüne darbe vurabilir. Yediot Ahronot gazetesi Türkiye ile İsrail arasında son dönemde yükselen gerilimi konu alan bir makale yayınladı. Netanyahu yönetimine Suriye'de bir stratejiye sahip olmadığı eleştirisi getirilirken Türkiye'nin Suriye'yi asla İsrail'e terk etmeyeceği yorumu yapıldı. Analizde Suriye'yi stratejik öncelik kabul eden Türkiye bu sahayı İsrail'e bırakmayacak ifadeleri kullanıldı. Analizde İsrail'in Türkiye ile Suriye'de bir cephe açmayı göze alamayacağı tespitine yer verildi. Netanyahu yönetiminin Suriye'ye müdahaleleri, Suriye yönetimiyle çatışmaların artması, mezhep çatışmalarına müdahil olunması ve hatta Türk ordusuyla yeni bir cephe açmak gibi tehlikeli senaryoları tetikleyebilir. Mevcut cephelerin çözümsüz kaldığı dönemde yeni bir cephe açmak İsrail'in göze alamayacağı bir risktir. Gazete, Netanyahu hükümetinin Türkiye ile temas kurması ve askeri çatışma riskinden uzak durması gerektiğini belirtti. İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığının da hatırlatıldığı analizde bazı ülkeler İsrail'in Suriye'yi parçalamak istediğini düşünüyor. Bu ülkeler Türkiye'nin bölgede istikrarı korumaya çalıştığı görüşünde denildi.